Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi beden ölçümüze göre kendi ölçümüzü kullanarak hırka dikimini göstermeye çalışacağım. Aynı bu şekilde bluz dikimini de yapabilirsiniz. Kumaş olarak örme kumaş kullanacağım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Videoları da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak aynı kumaşın bir çizgili olanı var, bir de düz olanı var elimde. İkisini karıştırarak, harmanlayarak çalışmamı yapacağım. Beden olarak çizgili tarafını kullanacağım. Kolları ve patları düz kısımdan yapacağım. Kumaş enim 140 santim eninde bir kumaşım var. Kumaşımın alt tarafında da şöyle bir hata, yani baskı hatası diyelim buna. Bunu da ben şöyle değerlendireceğim. Etek ucu kısmına bu şekilde bırakacağım. Zaten kolları ve patları düz kısımla tamamlıyordum. Bu şekilde bunu da değerlendirmiş olacağım. Kumaş olarak da ne kadar almamız gerekiyor derseniz genellikle soruluyor, ne kadar kumaş almamız gerekiyor diye. Ben tam boy olarak yapacağım. Yapacağınız hırkanın boyu kadar bir boy beden için alacaksınız. Kolları artı pat bölümleri, önleri pat vereceğiz. Ama kendinden de kıvırabilirsiniz. Yani en azından minimum olarak yapacağınız boy mesela 70 santim şeklinde yapabilirsiniz. 1 metre şeklinde yapabilirsiniz. Yapacağınız boy kadar beden için alacaksınız. Artı kol boyu kadar alacaksınız. Ortalama olarak kol boyu içinde 65 santim yeterli, katlamalar dahilinde. Tabi siz istediğiniz gibi ribanalı yapacaksanız onları da hesaba edeceksiniz. Ekstradan 10-20 santim fazla kumaş almanız her zaman için daha makbuldür. Öncelikle kumaşımı 2 kat yapacağım. Ama burada şu çizgili bu şekilde yatay, çizgileri yatay olduğu zaman buna dikkat etmemiz gereken husus, şurada 2 çizgiyi aynı şekilde denk getireceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Çizgiyi çizginin üzerine getireceğiz. Çünkü burada diktiğimiz zaman bir kısım burada, bir kısım burada olmaması için şu şekilde aynı hizadan dikilmesi için dikişli bölümlerde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde olacak. Çizgi çizginin üzerine gelmesi gerekiyor. Kumaşımı öncelikle 2 kat yaptım. Bir daha katlıyorum. 4 kat şeklinde alacağım ölçümü. Bunu yapmamın nedeni de çizgilerimin ikisinde de çizgileri tek bir şekilde ayarlayarak ikisinde de aynı kesimi rahatlıkla yapacağım. Sonra ön bedendeki değişiklikleri yapacağım. 4 kat yaptım. Şu şekilde gösteriyorum. Ve çizgileri çizgilere denk getirdim. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Çizgileri çizgilere denk getirerek yerleştirdim ve iğneledim. Ölçüyü nasıl alabiliriz? Üst beden çalıştığımız zaman eğer sadece bele kadar, basene kadar olan kısımlarda yapacaksak sadece beden ölçüsünü baz alıyoruz. Ama ben tam boy yapacağım için basen ve beden ölçüsünü baz alarak yapacağım. Bedenimizin en geniş bölümünü baz alıyoruz. Üst bedende göğüs ölçüsünü baz alıyoruz. Ben bedeni 90 aldım. Hırka yapacağım için bolluk payı da veriyorum. Yapacağım çalışmaya göre bolluk paylarını veriyorum. Mesela body yapacaksam hiç bolluk payı vermiyorum. Esnek kumaşlarda sadece aldığım ölçüyü, beden ölçüsünü baz alıyorum. Ama burada ben en azından 8 santim bolluk payı vereceğim hırka. Çünkü içine de bir şey giyilebilecek bir ürün olacak bu zaten. Bedeni 90 aldım. Artı 8 santim bolluk payı verdim. 98 4'e bölünce 24,5. Benim ölçüm burada 24,5. Şuradan 24,5'u işaretliyorum. Bunu 25 da alabilirsiniz. Umarım gözüküyordur çizgi hatlarım. Şu şekilde 24,5'u aldım, işaretledim.
Bu benim beden ölçüm. Arka beden çalışıyorum. Ön bedene uyarlama yapacağım. Şuradaki çizgiyi ben çalışma çizgisi olarak baz alıyorum. Şuradan aşağıya 2 santim yaka düşüklüğünü iniyorum. Buradan 8 santimde yaka genişliğini veriyorum. 2 santim düştüm. 8 santim yaka genişliğini verdim. Şu şekilde bir yuvarlama yapıyorum. Omuz bölümünde normalde 11 omuz olmasına rağmen bu esnek kumaş olduğu için ben omuzu 10'a düşürdüm. Kumaşınıza göre hareket edebilirsiniz. Şu şekilde 10'u alıyorum. Buradan da 4 santim bir omuz düşüklüğü veriyorum. Tekrar şuradan 10 olan kısmı şuraya kadar olan kısmı şu şekilde alıyorum ve çiziyorum. Temel beden bu şekilde çizimi normalde göstereceğim. Omuz başlangıcından beden düşüklüğünü de ortalama olarak 24. Bunu da nasıl ayarlayabiliriz diye düşünürseniz omuz başlangıcından göğüs ucunuza kadar olan kısmı ölçebilirsiniz. O size beden düşüklüğünü verecektir. Ben normalde standart olarak 24 alınıyor. Ben 26 olarak alıyorum. Şurada işaretliyorum. Ekran için biraz kumaş uygun değil ama anlatarak yapıyorum. Beden hattını omuz başlangıcından 26 olarak aldım. Onun 2 santim üstüne çıkıyorum. Kol evini belirlemek için şu kısımdan da kol evini yapacağım. Beden ölçüm benim şuraya kadar geliyordu. Kol evini çizmek için de kol evi rigamı kullanıyorum. Dış kısmıyla çiziyoruz bu kısmı. Omuz bitişine getirdim. Burada da bedenim benim şurada bitiyordu. Bel ölçüsünü belirliyorum. Omuz başlangıcından standart olarak 41-42'dir. Ben 41 olarak alıyorum. O hattı da çiziyorum. Belden aşağı 21 olarak da standart olarak ortalama olarak basen ölçüsünü belirliyoruz. O hattı da çiziyorum. Beden ölçüm 24,5 benim. 25 olarak kabul ediyorum. 25 beden ölçüm. Bel kısmında 2 santim girme yapıyorum. Bel ölçüm 23. Basen kısmında bedenden 2 santim dışarı çıkıyorum. Beden ölçüm 25'ti. Basen kısmında ölçüm 27. Beden ölçüsü 24,5 benim. 25 olarak kabul ediyorum. Bel kısmında 2 santim girme yaptım. 23. Basen kısmında 2 santim çıkma yaptım. Ölçüm 27 oldu. Beden ölçüsünü baz alarak çalışıyoruz. Beden kısmından bel kısmına doğru bir girme yapıyorum. İçeri doğru. Basen kısmında dışarı doğru çıkma yapıyorum. Bunu rigayla da yapabiliriz. Buradan aşağı kısmı ben düz de inebilirsiniz. Olduğu şekilde. Ben çan şekilde ineceğim. Şu şekilde aşağı doğru buradaki gelen meyili kullanarak iniyorum. Tam boy olarak yapıyorum ben. Alt kısmında düzlemesini yapıyorum. Hatlarımı belirledim. Şimdi keseceğim. Kesmeden önce şunu da belirteyim. Şöyle kumaş katı tarafı, kapalı tarafı her ikisinde de ön kısmı açacağım ama
Kumaş katı tarafına yaka ölçümüzü alıyoruz. Bunu da baştan söylemem gerekiyordu. Şimdi belirlediğim hatları kesiyorum. 2 santim yaka düşüklüğü vermiştim. 8 santim yakanın açıklığını verdim. Şu şekilde bir yuvarlama yaptım. Omuz bölümünü dikiş payı vererek kesiyorum. 11'de omzum 10 olarak almıştım. Kol ona da dikiş payı vererek kesiyorum. Dikiş paysız hesaplamıştım. Overlock makinesinde dikiyorsanız eğer yarım santim dikiş payı verebilirsiniz. Dikiş payını vererek kesiyorum. Yan kenarlar verev bir kesim olduğu için sarkma olacaktır. Buradan 2-3 santime yakın bir düzeltme yapıyorum. İlk ölçümü arka bedene göre yaptım. Arka bedeni kaldırıyorum. Ön bedende farklılıkları yapacağım. Şöyle yine çizgileri birbirine denk getirerek ayarlıyorum. Ön yaka için orta kısmı hırk olduğu için açacağımız için ben şu şekilde 3 santim olarak alıyorum. Şuradan belirliyorum. Buradan da 27 santim olarak yakamı meyilli bir şekilde iniyorum. Şu şekilde çiziyorum. Yakayı dümdüz bir şekilde inmiyorum. Bu kısımdan aşağı olan kısmı açıyorum. Ön kısımları da açmış olduk. Bu kısımlara pat yapacağım. Omuz bölümünde de 1 santim bir düşme yapıyorum. Kol evlerinde de 0,5 santim girme yapıyorum. Ön kol evlerinde. Şimdi kolların kesimine geçelim. Ben şöyle parça tarafını kumaşın değerlendireceğim. Kumaşın her zaman en kısmına esneyen en kısmını denk getiriyoruz. Diğerinde de o şekilde yapmıştım zaten. Şu şekilde katlayayım. Dış kısımlar gözüksün. Kol için 1 santim 2 santim çalışma çizgisi çektim. Burada kolumuzu belirlemek için kolumuzda baldır yani pazo hattını en geniş kısmı alıyoruz. Artı 7 santim bolluk payı veriyoruz. Bu bolluk payı yapacağınız çalışmaya göre isteğinize bağlı. Daha da fazla daha da az verebilirsiniz. Ben 36 bolluk payı ile birlikte o da 18 yapar yarısı. Hattımı belirliyorum. Kol düşüklüğünü alıyorum. Ortalama olarak 16 santim olarak alabilirsiniz. Bunun da belirlemek için ön kol dik evinin ölçüsünü alıp 5'e bölüp 4 ile çarparsanız bu sonucu elde etmiş olacaksınızdır. Ama ortalama olarak 16 alabilirsiniz. Kol boyunu da kendi kolunuza göre hesaplayabilirsiniz. Ben kol boyunu 62 aldım. Burada ribana yapacağım kol için. Ölçüleri belirledikten sonra
kolumuzu çizebiliriz. Bunu rigayla da yapabiliriz. Düz bir cetvelle buranın ölçüsünü alıp 4'e bölüp 4 kısma bölüp ondan sonra şu şekilde yuvarlayabiliriz. Yarıya kadar iç kısımla, yarıdan sonra yuvarlama bir şekilde ölçümüzü alabiliriz. Riganız varsa rigayla da yapabilirsiniz. Bu kısımda bu şekilde gelip bu kısımda da tersini çevirirsiniz. Bu şekilde ölçünüzü almış olursunuz. Buranın sağlamasını da burada bizim kolevimiz 24'tü. Burada da 24 gelecek şekilde ayarlama yapıyoruz. Burada da kolevimiz 24 santim. Bu şekilde ayarladık. Bileğimizi de istediğimiz şekilde yapabiliriz. Ben 14 olarak aldım. Çünkü ribana yapacağım, altını ribanayla biraz daha daraltmış olacağım. Dikiş paylarını verip keseceğim. Dört kat kesimlerde sorun olmuyor ama ayrı ayrı kesimlerde yüzünüze bakacak şekilde ayarlayın kumaşlarınızı. Yoksa sağ sollu bölümlerde sorun olacaktır. Ön kol evlerinde de 0,5 girme yapıyorum. Ön parçalarımız için pat ayarladım. Şöyle ben 12 santimden aldım. Siz 10 santimden de alabilirsiniz. Şöyle 2 kat olacak. 1 santimi dikişe gidecek. Benim kalmış olarak 5 santim kalacak. 6 santim şeklinde bu şekilde. 4 santim şeklinde de bırakabilirsiniz. Arzunuza, isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Kolların uç kısımlarını, kolların bilek kısımlarını ribana yapacağım. Ribananın da genişliğini ben kendime göre ayarladım. 10 santimden de alabilirsiniz. Ben şöyle 11 santimden aldım. Şu şekilde katlanacak. Buradan da 4 santime yakın ribana kumaşımı kısa kestim. Burada dikkat etmemiz gereken kesinlikle ribana bölümünde esnek kısmın en kısmına denk gelmesi gerekiyor. Her iki taraftan da kumaş esniyor ama en kısmı daha çok esniyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kesim bundan ibaret. Çalışmamızın kesim aşaması bitmiştir. Kollarını ve ribanalarını kestik. Önler için de pat vereceğiz. Şöyle 2 kat şeklinde yapacağız. Onu da hazırladık. Arka bölüm, ön bölümlerimiz. Ön bölümlerimizin önünü açtık. Buraya pat kısımları gelecek. Ayrıca bir de cep yapabilirim. Onu da cep yaparken gösterin. Tam karar vermedim o kısma. Kumaşım çizimde çok net belli olmadı. Onun için şu şekilde ölçüleri yazdım. Şu şekilde ölçülerimi alabilirsiniz. Kesimi bitirdikten sonra dikime geçiyoruz. Dikimi omuz dikişleriyle başlıyoruz. Yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şu hatlarda çizgilere dikkat etmem gerekiyor. Dikişimizi omuz dikişiyle başlıyoruz. Bu kısımları dikiyoruz. Omuz dikişlerini diktikten sonra, birleştirdikten sonra temizlemesini de yapıyoruz. Normal makinalarda diktiğimizde overlock makinalarında güzel sonuç veriyor. O şekilde de dikebilirsiniz. Daha sonra yan kenarları kapatıyoruz. Şu şekilde ben o tarafları iğneledim. Burada kesimde de çok dikkat edilmesi gereken husustu. Çizgilere denk getirmek, şu şekilde denk getirerek iğneliyorum. Şimdi yan kenarların dikimini de yapıyoruz. Temizlemesini de yapıyoruz.
Yan kenarları da dik dik kapattık. Şöyle çizgileri de denk getirdik. Dikkat ettik. Elimizden geldiği kadar bunların düz gelmesine dikkat edelim. Bunların dikimine geçiyoruz. Ribanalı yapacaksanız kol boyunuzdan ribananın uzunluğunu çıkarın. İkisi birlikte kol boyunuzu tamamlasın. Aradaki dikiş payını da hesap edin. Hırkamıza kolumuzu takma kol yapacağımız için yanları birleştirdik ve kollarımızı da yan kenarlarını dikiyoruz. Ön kol evlerini belirlemiştik. Farkı vardı. Kolda da keza bedende de şu şekilde yerleştiriyorum. Ön kol evleri ön tarafa denk gelecek şekilde yapıyorum. Şurada dikişe denk getiriyorum. Yüzü yüzüne, temiz yüzler birbirine bakacak şekilde dikişe denk getiriyorum. İğneliyorum. Tepe noktasına da çıt atmıştım. Onu da omuz dikişine denk getiriyorum. Dikişlerini yapıp temizlemesini yapıyoruz. Kolların ekleme dikişleri de bittikten sonra kol bölümlerin ribana bölümlerini geçiyoruz. Kolların dikimini bitirdik. Şu şekilde dikimler bitti. Ribanalarını da ayarlamıştık. Şöyle katlıyoruz. Şuradan bir dikiş. Şuradan bir dikiş yapıyoruz. Dikişlerimizi yapıyoruz. Dikişlerimizi, yan dikişleri diktikten sonra şöyle 2 kat şeklinde yapıyoruz. Kolda da ribanalarda da dört bir tarafını işaretliyorum. Şöyle ribanımı kolun içine yerleştiriyorum. Şurada dikişe denk getirerek iğneleyeceğim. Buna dikkat ediyorum. Bu iğnelememin sebebi de ribana kumaşını kolumuzdan biraz kısa tuttuğumuz için çektirdiğimizde dengeli bir şekilde dağılması için bunu yapıyoruz. Şu şekilde çektirdiğimiz zaman eşit bir şekilde dağılıyor. Bu kısımlarında dikişlerini yapıyoruz. Kolumuza ribanaların eklemelerini de yaptık. Kollar da bittikten sonra pat bölümlerine geçiyoruz. Ön kısım ve alt etek uç kısmı kaldı. Patlarımı hazırladım. 2 tane 2 boy kumaş aldım. Kumaş enim olarak 12 santim. Pat dikiminde 2 parça aldığım için öncelikle şu 2 kısmı birleştiriyorum. Bu dikişi yaptıktan sonra şimdi şu şekilde yapacağız. 2 kat dikiş birbiri üzerine gelecek. Patımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Hırkamızın arka yaka ortasının tam ortasını işaretliyorum. Şuradan temiz yüzler birbirine bakacak şekilde, yüzü yüzüne bakacak şekilde dikişli kısmı hırkanın arka ortasına şu şekilde açayım, daha net bir şekilde gözüksün. Şu şekilde denk getiriyorum ve iğneliyorum. Eğer bu şekilde şuraları isterseniz bir overlock çekin ya da temizleyin, dikiş atın. Artık her ne yaparsanız bu o şekilde daha kolay olacaktır. Eğer
Tek dikişle de yapmak isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu şekilde iğneliyorum. Aşağı kadar pat kısmını biraz daha çektirerek iğneliyorum. Bu kısımları biraz daha toplaması için hırkanın kumaşını sabit bırakıyorum. Diğer kısmı biraz çektiriyorum. Biraz toparlaması için bunu yapıyorum. Çok değil ama çok hafif. Yakadaki gibi değil. Şu kadar, çok az bir fark oluyor. Şöyle çektirince tam oluyor. Bu şekilde iğneleyeceğim aşağı kadar. Yakanın ortasından başlayıp, arka yakanın ortasından başlayıp etek ucuna kadar iğneledim. Sadece sonuna kadar gitmedim. Bunun nedeni de katlama yapacağız. Burada köşe kısmı yapılacak. O yüzden sonuna kadar dikmiyoruz. Burada köşe kısmını da göstereceğim. İki tarafta da aynı şekilde sonuna kadar gelmedim. Şimdi şu kısma kadar buraların dikişini ve temizlemesini yapıyoruz. Patların dikimini yaptım. İğnelediğim kısımlardan diktim, temizledim. Dikimimizi bu şekilde pat kısmını bir tık çektirerek diktik ve bu şekilde oldu. Gayet de iyi bir şekilde oldu. Eğer dokuma kumaş yapacaksanız baskı dikişi de uygulayabilirsiniz. Örme kumaş olduğu için ben bunu yapmıyorum. Orta kısımda, yaka kısmı da bu şekilde. Şimdi etek uç kısmına geçelim. Etek ucunu kaç santimden katlayacağız? Önce onu ayarlamamız gerekiyor. Ben patları benim şöyle kalış şekli 5 santim olduğu için patlarla aynı şekilde katlama, etek ucunu kıvırmasını yapacağım. 4 de alabilirsiniz siz. Şu şekilde bir katlama olacak. Overlock çekip tek bir şekilde katlayacağım. Eğer dokuma kumaş yapıyorsanız içeride alabilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Dikimi bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Ben şu kısımların alt kısmın, etek uç kısmının overlock'unu çekip sonra tek bir katlama yapacağım. Şimdi overlock kısmını çekelim, temizleyelim. Eğer overlock makineniz yoksa zikzak ayarıyla da temizlemeleri yapabilirsiniz. Alt kısmın temizlemesini, overlock'unu yaptım. Şimdi şu şekilde katlayacağım 5 santimden. Beş santimden katlayıp iğneliyorum. Tüm devreyi de bu şekilde iğneledim. Şimdi bu alt kısmın dikimini yapmadan önce şurada şu mesafeyi, şu bitiş, etek ucunun bitiş kısmının şu şekilde şuradan dikişi olacak ama şöyle ters çevireceğim. Önce buranın işaretini alayım. Şu şekilde bitiyor şu kısım. Şöyle işaretliyorum. Çizgimi çekiyorum. İğne de takacağım. Buradan da aynı şekilde şöyle bu kısmı ters çeviriyorum. Şöyle iğneyi iğneye getirerek buranın işaretini de alacağım. Üst kısımdan isterseniz daha rahat dikebilmeniz için biraz daha fazla da bırakabilirsiniz. Şu kısımdan dikişimi yapacağım. Bitmişini denk gelecek şekilde çizdim. İğneledim. Bu kısmı dikip temizleyeceğiz. Şurada göstereyim. Bu kısmı da diktim. Çeviriyorum. Şimdi patların tamamen dikimini, şu kısımları da dikip bitirmiş olacağız. Diğer tarafı da aynı şekilde. Patlarımızın dikimi bittikten sonra
Pat kısmının köşe kısmını da diktikten sonra, köşemiz bittikten sonra etek ucunu dikiyoruz. İster arkadan ister buradan dikip bitiriyoruz. Pat kısımların dikimini bitirdim. Bu şekilde. Eğer overlock dikişi olmasaydı bu köşe aynı bu şekilde yapılıp ama şu içeri doğru katlandığı zaman burası daha da güzel bir temiz dikiş olacaktı. Bunu ben abaya yapımında, pardösü dikiminde göstermiştim. Oradakine de dokuma kumaş kullanacaksanız, eğer direkt dikiş makinesinde dikip içeri doğru da kıvıracaksanız o videoya da bakabilirsiniz. Sadece burada farkı şu kısmın da içeri katlanmasıydı. Diğer kısmı dikilip şu ikinci patın içeri doğru kıvrılmasıydı. Ama overlock dikişinde bu şekilde dikebiliriz. Şu şekilde 10 santim olarak kemer genişliğini aldım. Boyunu benim 140 santim ama 150 yapabilirsiniz. İsterseniz birinci yöntem şu şekilde şuradan dikip çevirip o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben daha çok sıklıkla şu yöntemi kullanıyorum. Şuradan 1 santim, buradan 1 santim şu şekilde içeri alıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Döndürmek her zaman bana zor geliyor, çevirmek. Bu şekilde daha kolay geliyor bana. Ben hep bu yöntemi genellikle sıklıkla kullanıyorum. Bu şekilde makinede dikeceğiz. Şu kısmından baş kısmı da içeri yerleştiriyorum 1 santimden. Buradan da 1 santim. Buradan da 1 santim. Şu baş kısımları biraz kalın olacak ama oraları dikkatli dikeceğim. Şu şekilde geçiyorum. Baskı dikişlerinde bu da baskı dikişi gibi olacak. Diğer dört bir kenarını da aynı şekilde baskı dikişiyle tamamlamış olacağız. Baskı dikişinde dikiş adım uzunluğunu yükseltiyoruz. Kalın kısımlarda dikkat ediyorum makineye. Çok yavaş bir şekilde. Bu kısmı da kapattıktan sonra şimdi diğer kumaş katı kısmının da üstünden sıfırdan aynı şekilde bir baskı dikişi uyguluyoruz. Kemer kısmını bitirdik. Kemerimiz bu şekilde oldu. Birit içinde bir kumaş ayarladım. Bu kumaşı dikeceğiz. Bu kumaşı hırkamızda, kabanımızda yaptığınız çalışmaya göre değişir. Neresine göre dikeceğiz, nasıl ayarlamamız gerekiyor derseniz en iyi yöntemle giyiyorum. Kemerimi belime takıyorum. Belimde en iyi durduğu kısmı ölçü alıyorum. Ben giydim. Belim zaten bel hizasında olması gerekiyor. İşaret yaptım. Şu orta dikiş, yan dikiş kısmının bu kısmına göre biritimi ayarlayacağım. Bunun da şu şekilde boyunu da ayarlıyorum. Şuradan katlanacak, buradan da katlanacak. Dikerken içinden kemerin geçeceği şekilde ölçümüzü alıyoruz. Kemerin genişliğine bağlı. Normalde şu şekilde bir yapar gibi yapıyordum. Her iki taraftan birer santim katlıyorum. Şöyle açayım. Birer santim katlıyorum. Şu şekilde dikiyorum. Şu kısımdan. Şunu da arkaya doğru katlıyordum. Bu şekilde
hırkama dikecektim şu şekilde. Ama bu kalın bir kumaş olduğu için ben bunu biye şeklinde değil de bu aldığım parçayı ikiye böleceğim. Bunu ya overlock'ta ya da zikzak ayarıyla şu kapatma kısmını gideceğim. Makinede zikzak sürfüle temizlemesini yapacağım. Çok kalın olduğu zaman makine zorlanacak, dikmeyecek. Şu şekilde yapacağım. Şöyle yerleştirdim. Bu kısmı dikiyoruz. Çevirip şurada da şu şekilde katlayarak ikinci kısmı da buradan dikmiş olacağız. Biritleri de diktikten sonra şöyle kemerimizi geçiriyoruz. İster arkadan, isterseniz bu şekilde önden de bağlayabilirsiniz. 140 santim uzunluğunda kemer bile yeterli. Daha da uzun 150 santime de çıkarabilirsiniz. Arkada da bırakabilirdiniz. Kumaşta çok belli olmayacağı için ben cep kısımlarını şöyle kağıt üzerine en ve boy olarak belirledim. Bu şekilde ölçü alıp yapabilirsiniz. En olarak 17 santim, boy olarak 21 santim olarak aldım. Bitmiş hali olarak 15'e 17 olarak kalacak. 3 santim üst kısımdan katlama payımız olacak. Birer santimde üç tarafından içeri katlanma payımız olacak. Cebimizin bizim bitmiş hali şu şekilde kalıyor. Siz yine de ölçüleri kendiniz belirleyebilirsiniz. Ceplerin kesimine geçelim. Bu ölçüyü kullanarak ceplerimizi kesiyoruz. Kağıt üzerinde ölçüleri belirlediğim için direkt bu şekilde yerleştirip kesiyorum. Ceplerimizi kestik. Şimdi yerleştirmesine geçeceğiz. Şimdi ilk yapmamız gereken bizim burada tüm devresinin overlockla veya makinede zikzak ayarıyla temizlemesini yapıyoruz. Kenar temizlemelerini yaptıktan sonra şimdi 3 santim şuradan üst kısmının ölçüsünü alıp buradan dikişi yapacağız. Cep kısımlarını ayarladıktan sonra ceplerimizin hırkaya neresine dikeceğimize de bakacağız. Bunu en iyi üstünüze hırkayı giyin, elinizi nerede rahat hissediyorsanız orada cep kısımlarını dikebilirsiniz. Ortalama isterseniz ben şu şekilde ölçüsünü vereceğim. Burada aldığım ölçüyle giyildiği zaman bu esnek kumaş olduğu için biraz daha aşağı sarkıyor. Onu da hesap etmeniz gerekiyor. Şu şekilde ben ölçümü alıyorum. Şöyle 52-53 santimden ben omuz başlangıcından aldım. Buradan ceplerimi yerleştireceğim. Ama en güzel, en net ölçüyü giyersiniz hırkayı üzerinize ve ellerinize göre cebi nerede rahat hissediyorsanız oraya ceplerinizi dikebilirsiniz. Cep kısımların ilk etapta üst dikişini diktikten sonra şimdi 1 santimden şöyle içeri doğru alacağız. Yerleştireceğiz. Aldığımız ölçüyü şu iki taraftan pat bölümleri değil de diğer kısımları ortalayarak dikiyoruz. Bu size de kalmış. İstediğiniz yere de dikebilirsiniz. Şu kısımdan eşit düz bir şekilde durması gerekiyor. Şu şekilde. Üç kenarından şu arkaya doğru çevireyim ben. Şu şekilde. Üç kenarını da 1 santim kıvırıyoruz. Burayı zaten ilk başta dikmiştik dikişimizi. Eğer rahat bu şekilde direkt bu kenarları da dikmeden hırkaya dikemem derseniz şu üç kenarında dikişini yapın. Ondan sonra hırkaya yerleştirin. Ben tek dikişle yapacağım. O yüzden şu şekilde yerleştirip dikiyorum. Şu kısımlardaki eşitliği sağlıyorum. Bu tarafta verevene indiği için o kısımda üst kısımda alt kısım bir olmayacaktır. Ama şu pat kısımdaki eşitliği sağlayalım.
ve iğneleyerek yapıyoruz. Bu şekilde iğneledim. Şimdi makinede şu üç tarafın dikişini yapıyoruz. Bu kısım zaten açık kalıyor. Baskı dikişlerinde dikiş adım uzunluğunu 3,5 ayarına getiriyorum. Yani seyrek bir dikiş yapmış oluyor. Çalışmanın cep kısımlarını, cep dikimimizi bitirdik. Ceplerimiz bu şekilde. Çalışmamızı bitirdik. Hırkamızın son şekli bu şekilde. Bu videoda ayrıntılı bir anlatım olduğu için video uzun oldu. Ama çalışmanın bölüm bölüm kısımlarına da bakmak isterseniz onların da videoların linklerini bırakacağım. Açıklama ve yorumlar bölümüne sabitleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.